Sevgili dostlar merhaba. Bugün Fatih Menderes Bilgili ile yine bir sohbetimiz olacak. Bugünkü sorularımız eğitimde sürecin önemi hakkında olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hocam isterseniz ilk olarak eğitimde süreç ne anlama gelmektedir? Buradan başlayalım. Eğitimde süreç derken buna eskilerin diliyle yolda olmak diyebiliriz. Süreç kavramı daha çok sonuç kavramıyla birlikte kullanılmaktadır. Ancak süreç ve sonuç kavramı birbirine zıt bir şeymiş gibi de anlaşılmamalı. Bu karşılaştırma biraz da anlatılmak istenilenin daha iyi anlaşılması için yapılmaktadır. Süreç şu açıdan önemlidir. Hedefe ulaşırken yaşanılan süreç sıkıntılı olsa da hedefe ulaştıktan sonraki durumdan daha fazla haz verici olabilir. O süreçte karşılaşılan zorluklar da kişiyi yetiştirir. Bu bağlamda ödül almak için verilen mücadele ödülden daha önemli olabilir diyebiliriz. Örneğin Ağrı Dağı'na çıkarken aldığınız haz çıktıktan sonraki hazdan daha fazla olabilir. Dolayısıyla eğitimde asıl olan ödül değil, daha ziyade bu süreçte yaşanılan ve kazanılan yetenekler ve iyi haller diyebiliriz. Çünkü bu durumda kaybetme de söz konusu değildir. Çünkü bu mücadele sonunda bir şeyler öğrenilmektedir. İşte bu nedenle önemli olan yolda olmak veya sürece girmek diyoruz. Peki hocam ya yol yanlışsa? Bu durumda yolun doğru olduğundan emin olmak için zaman zaman bir uzmana danışılabilir. Okumanın, araştırma yapmanın nedenlerinden bir tanesi de budur. Belki şu anda bu videoyu dinlemenizin nedenlerinden biri de budur. Bu süreç bitmez. Bu bağlamda oldum dediği an kişinin bittiği andır. Hz. Muhammed de beşikten mezara kadar ilim öğrenin demiştir. Eğitim sisteminde veya ilmi araştırmalarda süreç odaklı olmak nasıl olur? Biraz açar mısınız? Olur. Aslında ilmi çalışmalarda bir araçtır. Asıl olan bu süreçte elde edilen kazanımlardır. Bu kazanımları da sadece bir test sınavıyla ölçmek doğru olmaz kanaatindeyim. Örneğin ampulü bulan bir bilim insanının yaptığı diyelim ki 90 deneyde sonuca ulaşamadı. Bu deneylerde onun başarısız olduğu düşünülebilir mi? Düşünülmemelidir. Çünkü deneyin yanlışlanması da ona en azından o yolun yanlış olduğunu öğretti. Dolayısıyla bu bilim insanı her deneyde bir şey kazandı ve bu kazanım aynı zamanda bir sonuç olarak da görülebilir. Bunlar istasyon gayeler olarak da değerlendirilebilir. İşte bu şekildeki bir eğitim faaliyetinde her halin, her makamın hazzını yaşamak mümkün olabilir mi? Evet. Eskiden büyükler çocuklara icat çıkarma derlerdi. Bilmiyorum bunu kim icat etti. Biz icat çıkarın diyeceğiz. Benzer durum ibadetler için de söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Zaten Allah rızası için yapılan ilmi çalışmalarla bir çeşit ibadettir. Burada da asıl olan yine ibadetlerin bu süreçte kazandıracaklarıdır. Burada da her halin hazzını yaşamak mümkündür. Aksi halde sözde eğitim faaliyetleriyle bu kısa ömrümüz boşa geçebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Hacca giderken kısa süreliğine iki parçalı bir bez giyilerek ihrama girilir. Bu sürede yasaklar vardır. Zaten ihram yasak demektir. Mescid-i Haram, haramların olduğu mescit demektir. İhramlıyken birbirine kötü gözle bakmak, kötü söz söylemek, gönül kırmak, bir karıncayı ezmek, bir sineği öldürmek, bir çiçeği koparmak, bunların hepsi yasaktır. Yaklaşık bir gün içinde bu süre bitince yasaklar kalkar. Şimdi burada ihrama girmenin amacı o süreyi doldurmak değil, süreci yaşamaktır. İşte bu süreçte sorumluluk bilincini artırmak, diğer varlıklara karşı daha duyarlı olma karakterini kazanmak hedeflenmelidir. Aslında bu kazanıma yani elde edilen ürüne ibadet diyebiliriz. Bu süreç kişiyi biraz daha yaşamsever, canlısever yapabilir.
yaşama ve yaşayan sistemlere karşı duyulan bu sevgiye bilim dünyasında biyofili denilmektedir. Bir örnek daha verebilirim. Geçmişte insanlar kralların önünde secdeye kapanırmış. Bunu bazı filmlerde seyredebilir, görebilirsiniz. İslam bunu kaldırdı. Dedi ki hiç kimseye secde etmeyin, kulluk etmeyin dedi. Şimdi niçin namazda secdeye gideriz? Bu hareket insanda öyle bir bilinç oluştursun ki yani secdeye gittiğimizde hem alçak gönüllü olsun kişi hem de Allah'tan başkasının önünde secde etmemeyi öğrensin. Şimdi bu şuura nasıl ulaşılır? Secde eylemini biz şekilden bilince taşıyabilirsek bu şuura ulaşabiliriz. Ama siz namazı kılar, sonra da sokağa çıkar ve burnu havada yürürseniz veya birilerinin elini eteğini öperseniz o zaman secde etmenizin ne anlamı kalır? Burada meseleyi hareketin şekline indirgersen bu şekilcilik, gösteriş olur. Bu davranışı bilince taşımamış olursun. Burada diğer bir hata da bu tür ibadetler veya ritüeller amacına ulaşmıyor diyerek bunları değersizleştirmektir. Kısaca bu tür ibadetleri yaratıcıya yakışmayan bir şekilde baskıya dönüştürmek de yanlıştır. Değersizleştirmek de yanlıştır diye düşünüyorum. Sohbetin başında süreç ve sonuç aslında birbirinin karşıtı olmak zorunda değil demiştiniz. Peki neden zaman zaman bu tür tartışmalar yapılmaktadır? Kanaatimce bu tartışmanın önemli bir nedeni eğitimin kalbe yönelik olmamasıdır. Burada biyolojik kalbi değil, Kur'an'da bahsedilen örneğin sevginin, imanın, merhametin veya kabalığın, katılığın yaşandığı kalbi kastediyorum. Bu konuda 3 tane de kitabımız bulunmaktadır. Şimdi çağdaş eğitimde kalp eğitiminin eksik olduğu düşüncesindeyim. Eğer Kur'an bağlamında kalbin fonksiyonları ve halleri tanınmış olsa bu sorunun kolaylıkla çözülebileceğine inanıyorum. Zira iyi bir eğitim zaten öğrencinin kalbinde her aşamada hal ve yetenek kazandıracağından süreç ve sonuç birlikte gerçekleşmiş olacaktır. Bir örnek verir misiniz? Örneğin bir öğrenciye besmeleyi öğretiyorsunuz. Besmele çekmek esirgeyen ve merhamet eden Allah'ın adıyla işe başlıyorum demektir. Bu da sizin o işi merhamet ve şefkat nazarıyla yapmanız demektir. Şimdi siz bu süreçte yani öğrenciye besmeleyi öğretirken şefkat ve merhamet nazarıyla bakabildiniz mi? Eğer bakamadıysanız siz ne besmele çekmiş oldunuz ne de besmele ile o öğrencinin kalbini eğitmiş oldunuz. Yaptığınız besmeleyi ezberlemekten ve ezberletmekten başka bir şey değildir. Kalbin eğitimi derken bunu kastediyorum. Hocam ben öğrenciyim. Sonuç deyince bizim aklımıza hep sınav gelmektedir. Bu konuda ne dersiniz? Maalesef sınavlarda cevabı hızlı vermeye dayalı sorular sorulması zeka seviyesi yüksek öğrencileri başarılı saymaktadır. Sistem bu şekilde işlediğinden dolayı kendini tanıma, dürtülerini frenleme, kontrol etme, empati, yani duygudaşlık, başkalarının duygularını paylaşabilme, yardımseverlik gibi dini, ahlaki ya da insani özelliklere sahip çocuklar sınavda başarılı olamayabilmektedir. Bu şartlarda da sorumluluk sahibi insan yetiştirmek zorlaşmaktadır. Zaten öğrenciler de birbirlerini rakip olarak gördükleri için birbirlerini çekememe yani haset, işte sende olmasın bende olsun gibi kötü huylar ortaya çıkmaktadır. Böylece genç beyinlerin israf edildiğini düşünüyorum. Yıllardır buna şahit oluyorum. Bu konuda hem teorik hem de pratik olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu programları yapmaya karar verme nedenim de budur. Aslında hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahip yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi bu meseleyi daha da önemli hale getirmektedir. İnsanın şöyle diyesi geliyor,
Madem ki sınavlar daha zeki ve daha çabuk işlem yapabilme kapasitesine sahip öğrenciyi seçiyor, o zaman sınavlara yapay zekalar, robotlar girsin. Onlar daha başarılı olurlar diyesi geliyor insanın. Hocam sohbetimizin sonuna geldik. İlk başta önemli olan yolda olmak demiştiniz. Aynen öyle. Mağarada bir köşeye çekilmiş ataların neslini devam ettiremediği söylenir. Bizlerin cesaret edip dışarıda rızık arayanların devamı olduğumuz ifade edilir. Zira biyolojik sağlığımız için dengeli beslenme ve hareket zorunludur. Bir de bu tür ilmi sohbetlerle zihinsel açlığımızı giderirsek zannederim hayatımız daha güzel olur. Sözlerimi şöyle bitireyim. Gerçekleri öğrenmek insanı rahatsız edebilir ama nihayetinde güzel bir şeydir. Fakat asıl önemli olan, yani ihmal edilmemesi gereken bu süreçte mesela şu anda kazandığımız haller ve yeteneklerdir. Aksi takdirde öğrenmenin bir sonu olmadığından kişi sonunda hayal kırıklığı, tatminsizlik ve bıkkınlıkla karşılaşabilir. Yine bir programın sonuna geldik. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın da sonuna geldik. Bizi dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.